Bir Nuri Bilge Ceylan seti için şaşırtıcı bir sonuç. Çok daha dar kadrolarla, çok daha sakin, sessiz kadrolarla çalışmaya alışık Nuri Bilge Ceylan için. Deyim yerindeyse şunu da söyleyebiliriz. Aslında bir Nuri Bilge Ceylan için filmi içinde en konuşkan, hatta en geveze Nuri Bilge Ceylan filmi diyebiliriz. Dolayısıyla bu kadar diyalog üstüne çalışmak ve sessizlikleri de bunların içine yerleştirmek, ki bu arada Fırat Tanış'ı da bu noktada bir kere daha tebrik etmek gerekiyor. Sizin için farklı bir deneyim miydi? Kesinlikle, çünkü bu kadar çok diyalog ve bu kadar çok karakterin bir anda konuşması daha önce çok yaptığım bir şey değildi tabii ki. Ama tabii ki insan aynı şeyi çekmekten de sıkılıyor, yani bir challenge oluyor böyle bir şey insan için, bir meydan okuma. Fakat çok uğraştım çünkü özellikle ilk bölümde 15 karakter bir aradaydı ve onların hepsini birden gören çok plan vardı. Hani oyuncuların 7'sini 8'i iyi oluyor mesela bir sahnede. Bir tanesi yanlış oynadığında haydi bütün sahne tekrar çekiliyor falan. Çok fazla tekrar çekmek durumunda kaldığımız, değişken elemanların çok fazla olması yüzünden bir film oldu. Yani genellikle gün ışıyordu, o zaman duruyorduk yani tek bir sahnenin çekimi için. Tekrar çeke artık gün ışığında mecburen duruyorduk. Hep öyle çalıştık. Yani öyle çalışmak zorunda kaldık. Katılır mısınız bilmiyorum. Nuri Bilge Ceylan 3 Maymun'daki senaryo ekibiyle, sizin de içinde olduğunuz Ebru Ceylan ve Ercan Kesal'ın diğer 2 üyesi olduğu senaryo ekibiyle belki de daha hikaye anlatıcısı, başka bir dile, başka bir sinema diline, dünyasına geçti diye kişisel bir yorumumu yapacak olsam katılır mısınız bilmiyorum, ama ben sonrasını da sormak istiyorum. Bu ekiple yeni hikayeler anlatmaya devam etmeyi düşünüyor mu Nuri Bilge Ceylan? Valla kısmet, onu ancak Tanrı bilir ama yani çok iyi anlaştığım insanlar ikisi de. Ercan bu filmde çok geliştirdi kendisini. Ebru'nun inanılmaz bir genel yapı üzerinde bir hakimiyeti var. Yani ikisi de bence özellikle bu filmde onlardan beklediğimden 3 Maymun'un çok ötesinde bir performans gösterdiler. Yani işleyen işe çomak sokulmaz, niye olmasın, ama belli olmaz. Biraz da projeye bağlı tabii. Seyirci olarak, benim sıradan seyirci olarak isteğim dediğiniz gibi bu ekibin devam etmesidir. Çünkü çok güçlü işler. Bir zamanlar Anadolu'da da yine çok güçlü bir iş. Bir zamanlar Anadolu'da diye başlayacak bir masal. O masalın içinde aslında biz sinemada bir roman okuyoruz. Sinemada edebiyatın karşılığını görüyoruz. Edebi bir lezzetle filmin finalinden ayrılıyoruz dedikten sonra ve filmin Çehov'la komşu bütün duygularını da filmi izleyenler zaten irdeleyecektir. Bunu da vurguladıktan sonra hem sizin için Çehov'u hem de bu filme gelene kadar Nuri Bilge Ceylan'ın edebi kaynaklarını da sormak isterim. Valla bu filmde tabii son jenerikte de yazıyor zaten. Senaryo yazarken Çehov'dan bir takım alıntılarımız var. Çehov'un öyküleri zaten her zaman yanı başımdadır benim şey olarak, his olarak. Ve yine bu filmde de ondan bir takım sahnelerde yararlandık. Çehov tabii hayatın bütün hallerini kapsamış bir hikayeci. Özellikle hikayeleri de çok severim ben ve buradan yola çıkarak da bütün Rus edebiyatının benim üzerimde çok etkili olduğunu söylemem gerekir. Zannediyorum edebiyat sinemadan çok daha fazla diyebileceğim bir şekilde üzerimde etkili film yapmak konusunda, ama edebi uyarlama yapmak pek bana yakın gelmiyor. Çünkü doğaları çok farklı, ama her zaman yararlanıyorum. Daha böyle anekdotlar düzeyinde, daha bir sahne aklıma getiriyor. O sahnenin atmosferini hissettiriyor falan. Sürekli edebiyattan faydalanıyorum bir şekilde. Yani zaten edebiyatı daha güçlü de buluyorum bir bakıma sinemaya göre henüz. Çok daha uzun bir geçmişi var. Bence hayal gücünü devreye sokabilmesi açısından da insana daha çok dönüşüme sebep olabilecek bir potansiyele sahip. Keskin soğuğunun dışında atmosferine de gelmek isterim. Aynı zamanda Anadolu'ya, bir zamanlar Anadolu'da gerçekten tam anlamıyla sizin de vurgunuzla yalnız ve güzel Anadolu.
Anadolu'yu merkeze almak, filmi bütünüyle o coğrafyanın içine yerleştirmek hangi duyguyla sizde oluştu? Nasıl bir karşılığı var bunun? Yani tabii bu hikaye Anadolu'da geçmesi gereken bir hikayeydi ama zaten yola çıktığımız gerçek hikaye Keskin'de yaşanmış bir hikayeydi. Ama bunu tabii bu yüzden Keskin'de çekmek zorunda değildik tabii. Ercan ve Ebru ile yola çıktık yine ve nerede çekeceğimiz konusunda bir takım geziler yaptık. Kapadokya dahil bir sürü yeri dolaştık. Fakat yine de en uygunu, ben Keskin bölgesinin şeyinden çok etkilendim. Bozkır yapısından böyle hafif yalpalarla. Sizin çok sevdiğiniz yılan kavi yollar. Evet yani yani o şey Kapadokya'nın o kayalık şeyinden çok uygun gelmedi bana. Yani oraya yakın bölgelerin diyeyim, sadece Kapadokya değil. Fakat burası o biteviyelik, o monotonluk duygusunu çok daha iyi ortaya çıkarıyordu. Ve bir de başka bir pratik sorun daha çıktı karşımıza. Bu kadar çok çeşme her yerde yok. Ve gerçekten de gerçek olayın yaşandığı yerlerde gerçekten çok birbirine benzeyen o kadar çok çeşme varmış ki. Yani suçlunun bunları birbirine karıştırması çok daha mümkün olabilecek görüntüler sunuyordu. Şimdi tam Çeşme deyince tabii bunu seyredenler daha iyi anlayacak. Yavaş yavaş filmin içeriğine de giriyoruz ve suç dediniz. Oradan devam etmek istiyorum. 3 maymundan sonra yine bir suçluluk ve nedamet aslında. Bütün o karakterlerin kendi ruhlarının yavaş yavaş çözülüyor olması bir suçun üstünden. Suçluluk ya da bu tip filmler Nuri Bilge Ceylan için ayrı bir anlam ifade ediyor mu? Kimi zaman Hitchcock var, kimi zaman Coen kardeşlerin o suça bakışı gibi sahnelerin olduğu bu film üstünden de konuşacak olursak. Valla tabii bu tip olaylar üzerinden insan ruhuna eğilmek bir takım olanaklar sunuyor insana. Çünkü insan ruhunun bir takım bıçak sırtı durumlarla karşı karşıya kaldığı durumlar çok çıkarıyor karşınıza. Dolayısıyla onun türlü özelliklerini gösterme şansı buluyorsunuz o olay üzerinden. Öyle bir tutamak sağlıyor insana bir bakıma, yani anlatmak istediği. Yani çünkü esas olarak suçun kendisini hani anlatmaya çalışan bir hikaye değil bu. O zaten bir iskelet gibi, bir her şeyi birbirine bağlayan, insanları bir araya getirmeye sebep olan bir iskelet aslında. Fakat burada bizi asıl ilgilendiren insan ruhunun sadece belli durumlarda ortaya çıkabilecek olduğu için bir takım özel durumlardaki normal hayatta karşımızda göremeyebileceğimiz özelliklerini hissettirebilmek, anlayabilmeye çalışmak. O iktidara sahip erkeklerin dünyasında